Merhaba canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan siz değerli misafirlerime de hoş geldiniz diyorum. İyi ki buradasınız. Dilerim bu fal ihtiyacı olan herkese güzel mesajlar, umut ve farkındalık getirir. Niyetlerinizi sevgiyle alın, enerjinizi falıma yönlendirin ve şimdi birlikte fincanın bize anlattığı işaretleri keşfedelim. Bakalım bugün kahve falı bizlere hangi bir haberleri, hangi kısmetleri, hangi sürpriz gelişmeleri gösteriyor. Bu arada kanalımı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Burada her sabah bir fal bakıyoruz. Bakalım, iyi seyirler diliyorum. Şimdi şöyle bir fincanın dibine doğru iniyorum arkadaşlar. Kenarlarında da güzel sembollerimiz mevcut. Evet. Şimdi buradan başlamak istiyorum. İlk dip kısmına baktığımda burada ikiye ayrılmış. Dip kısmı ikiye ayrılmış görüyorum. İlk biri sağ tarafa, diğeri sol tarafa doğru açılmış. Bu bana üzerinizde biriken sıkıntıların artık tek bir noktada toplandığını, yavaş yavaş dağılıp hayatınızdan uzaklaşmaya başladığını gösteriyor. Yani yükünüz hafifliyor. Ferahlık enerjisi çok güçlü arkadaşlar burada. Fakat orta kısmında belirgin bir figür. Bakın aşağı doğru. Bu bir ünlem. Ucunda da bir nokta var. Görebilir misiniz? Bilmiyorum size. Bu bir ünlem işareti. Güçlü bir uyarı arkadaşlar size. Gelen güçlü bir uyarı bu. Önünüzde dikkat etmeniz gereken önemli bir konu, önemli bir haber ya da kritik bir karar olabilir. Aceleci davranmadan atacağınız adımları iyi düşünerek ilerlemeniz sizin için çok daha hayırlı olacak arkadaşlar. Şimdi burada hemen şu dip kısımda bu ünlem işaretine bağlı çok ilginç bir figür daha var. Sanki biri bu ünlemi bir ipe bağlamış ucunu ve onu dipten yukarıya doğru çıkarmaya çalışıyor, çekmeye çalışıyor. Büyük bir gayretle yukarı çekiyor gibi görünüyor. Bana uzun zamandır bekleyen önemli bir konunun artık harekete geçeceğini düşündürdü. Beklemiş, gecikmiş bir haber. Sonuçlanmasını beklediğiniz bir iş ya da hayatınızda dikkat gerektiren bir mesafe arkadaşlar. Yavaş yavaş çözüme doğru yükselmiş. Emek verilen bir konunun karşılığını alma enerjisi de oldukça güçlü. Pes etmeyen bir kişiyi de simgeliyor aslında bu. Siz ya da hayatınızdaki biri kararlılıkla bir işi sonuçlandırmak için mücadele ediyor. Sabrınızın karşılığını alacağınız ve beklediğiniz gelişmenin görünür hale geleceği bir süreçtesiniz. Ünlem işareti ise arkadaşlar bu gelişmenin önemli olduğunu, göz ardı edilmemesi gereken bir haber veya fırsat taşıdığını gösteriyor sanki bize. Şimdi fincanımızın kenarları çok temiz çıkmış. Güzel bir enerji veriyor bana. Önünüzün açılacağını, önünüzdeki ağırlıkların yavaş yavaş geride kalacağını ve daha ferah bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Önünüzde birden fazla yollar var arkadaşlar. Bakın şurada. Burada çok geniş bir yol burada. Yani temiz bunların hepsi
açık yollar. Bir tanesi kapalı ama burada 2 tanesi açık yollarımızın. Ama diğerlerine biraz zaman var diyorum. Her şeyin kendi vakti var. Yani bir sabırla beklenen gelişmeler zamanı geldiğinde tek tek karşınıza çıkacak. Şimdi burada çok geniş ve açık bir yol görüyorum. Bu yol arkadaşlar şuradan bahsediyorum. Aydınlık, oldukça geniş bir yol bu. Bir taşınma, bir yolculuk, iş değişikliği ya da hayatınıza başlayacak önemli bir süreci temsil ediyor. Yolun üzerinde H harfi, F harfi ve belirgin bir V harfi var arkadaşlar. Bakın, H harfi, F harfi ve V harfi. Bu harfler çok belirgin çıkmış. Bu bir kişinin adında, soyadının baş harfi olabileceği gibi bir şehir, kurum ya da önemli bir olayla bağlantılı olabilir. Yalnız geniş yolun enerjisi oldukça yüksek geldi bana. Engellerin azalacağı, önünüzdeki engellerin kalkacağı, adım adım hedefinize yaklaşacağınızı ve hayırlı bir gelişmenin bu yol üzerinde size ulaşacağını hissediyorum. Özellikle H, F ve V harfleriyle bağlantılı haber ya da karşılaşma önünüzdeki süreçte sizin için dikkat çekiyor. Arkadaşlarım. Şimdi burada iki yolun, aydınlık yolun burada çok güzel bir kapı var arkadaşlar. Bir kapı açılmış. Kocaman bir kapı bu. Aydınlık. Yeni başlangıçları, hayırlı fırsatları ve önünüze açılacak güzel bir dönemi simgeliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir dileğin, bir haberin ya da bir kısmetin artık size yaklaştığını da gösteriyor bu. Kapının hemen yanında ise çok net bir hilal ay görüyorum arkadaşlar. Bakın şurada. Hatta önünde burada bir yıldız var. Hatta çift yıldız var. Bakın. Çok güzel çıkmış. Şimdi hilalin ön tarafında çift yıldız dedik. Bu görüntü son derece hayırlı ve güçlü bir sembol. Hilal bereketi, umutları ve yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken çift yıldız ise peş peşe gelecek iki güzel haberi, iki ayrı kısmeti ya da iki önemli dileğin gerçekleşme ihtimalini gösteriyor bana. Bu kapılardan içeri girecek olan enerji çok temiz görünüyor arkadaşlar. Özellikle önümüzde açılacak bir fırsatın size hem manevi hem de maddi anlamda sevindireceği ni hissettiriyorum, yani böyle hissettiriyor bana. Ayın ve yıldızların ışığı da adeta yolunuzu aydınlatıyor. Çünkü etrafı çok temiz, aydınlık, ferah. Yani şöyle söyleyeyim, gönlünüzden geçen hayırlı dilekleri en güzel zamanda nasip etsin diyorum. Çok güzel ve aydınlık bir enerji alıyorum arkadaşlar burada. Şimdi burada aynı zamanda bir yüz de görüyorum. Bakın, hafif gülen bir yüz bu. İki göz ve ağız. Aydınlık bir silüet diyelim buna biz. Zaten fincanın genelinin aydınlık olması sıkıntıların dağılacağını, ferahlığın ve huzurun hayatınıza hakim olacağını gösteriyor. Bu gülen yüz, yüzünüzü güldürecek bir haberin, sevindirici bir gelişmenin ya da sizi mutlu edecek bir buluşmanın habercisi. Üzerinde güzel niyetlerle sizi izleyen, sizi merak eden ya da uzaktan takip eden bir kişiyi temsil ediyor. Nazara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini söyleyen bir sembol aslında bu.
Gülen yüzün hemen üzerindeyse bana bir bebek patiğini andırdı. Bakın şurada. Sanki bu bir patik yani. Petek diyorum ya. Çok tatlı bir figür geldi bana. Aile içinde sevindirici bir haber, yeni bir başlangıç, masum ve temiz bir enerji anlamına gelir. Bazılarımız için de bebek anlamına gelir. Bazı izleyicilerimiz gerçekten aileye katılacak minik bir mutluluk olabilir arkadaşlar. Yeni doğacak bir proje olabilir bu. Yeni bir iş olabilir. Kendinize göre alın, kolektiftir. Yeni bir başlangıç ya da hayatınıza umut getirecek yepyeni bir gelişmeyi de temsil ediyor. Bu üç sembolü bir araya getirirsem yüzünüzü güldürecek, kalbinizi ısıtacak ve uzun süre mutluluğunu yaşayacağınız hayırlı gelişmelerin kapıda olduğunu gösteriyor. Enerji son derece temiz, aydınlık ve umut dolu bir görüntü verdi bana. O hissiyatı alıyorum buradan. Şimdi bebek patiğini sanki ipinden tutan bir burada bir kadın figürü var. Elini uzatmış ve o ipi sıkıca kavramış gibi duruyor. Bir kadının hayırlı bir gelişmeye vesile olacağını söyleyebilirim. Aileden biri, yakın bir dost, bir akraba ya da size destek verecek önemli bir kişi olabilir. Bunun aracılığıyla sevindirici bir haber alabilir, beklediğiniz bir konuya kavuşabilirsiniz ya da yeni bir başlangıç yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi patiğin ipini tutuyor olması bu güzel gelişmenin tesadüf olmadığını, bilinçli bir şekilde size doğru çekildiğini gösteriyor. Sanki kaderinizde olan bir mutluluk yavaş yavaş size yaklaşıyor. Özellikle aile ve yuva diyelim, çocuk, bereket veya yeni başlangıçla ilgili konularda kadın figürünün etkisi oldukça güçlü görünüyor. Burada dediğimiz gibi bir bebek haberi de olabilir. Çünkü enerji çok temiz ve aydınlık. Gülen yüzle birlikte evet, uzun süredir bebek bekleyen kişilerin de bir ışık olabilir bu arkadaşlar. Şimdi bu kadın figürünün hemen arkasında şurada 3 ayrı kişi görüyorum ben. Daha doğrusu 2 kişi başı çekiyor. Biri belirgin şekilde kadın enerjisi taşıyor. Diğer 2 kişinin enerjisi ise tam olarak seçemiyorum. Kadın mı erkek mi? Görüntüye baktığımda 2 kişinin karşılıklı durup ciddi bir konuşma yaptığını, 3. kişinin ise kadın olan enerjinin ise onların biraz arkasında ve daha yukarıda durarak konuşmayı takip ettiğini görüyorum. Şimdi bu sembol yakın zamanda yapılacak önemli bir görüşmeye işaret ediyor. 2 kişi bir konu üzerinde fikir alışverişi yaparken 3. kişi bu sürece yön veren, sözü dinlenen ya da son kararı verecek biri olabilir. Bu nedenle konuşmanın sonucu oldukça önemli görünüyor. Aynı zamanda üst kısımlarında 2 tane arkadaşlar yoğun düşünce enerjisi var. Sanki 2 farklı konu aynı anda değerlendiriliyor. Bu tarafta, bir tarafta şöyle söyleyeyim, özel bir mesele. Diğer tarafta ise iş, aile ya da maddi bir konu gündemde olabilir. Karar vermeden önce her iki ihtimalde ayrıntılı şekilde konuşulacak gibi duruyor. Olumsuz bir enerji değil, aksine fikirlerin netleşeceği, belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağı. Çünkü fincanın iç kısmı oldukça aydınlık. Bir süreci gösteriyor. Yapılacak bir konuşmanın sonunda daha sağlam bir karar alınacağını ve kafanızdaki soru işaretlerinin büyük bir ölçüde dağılacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bakın yollarımız var burada ama daha bunlar zamanı var. Zamanını bekliyor. Burada çok büyük, açık, aydınlık bir yolumuz mevcut. Şimdi fincanımıza gelmek istiyorum ben. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Hemen şey olmuyor.
Evet canlarım. Şimdi burada fincanın aksine burada çok büyük bir kalabalık var. Canlarım. Hane içi, hane dışı yoğun kalabalık gözüküyor. Yani hareketli, canlı ve yoğun bir enerji var. Evinize gelip giden misafirler, aile bireyleriyle yapılacak buluşmalar ya da dış çevreden insanlarla bir araya gelmeniz, güzel organizasyonlar diyebiliriz biz buna. Davetleri, kutlamaları, toplantıları veya uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle yeniden bir araya gelme isim geliyor. Aynı zamanda çevrenizin genişleyeceği, yeni fırsatlarla tanışabileceğiniz ve önemli bağlantılar kurabileceğiniz bir döneme de arkadaşlar işaret ediyor. Şimdi kalabalığın enerjisi genel olarak olumlu. İçinizden sizi destek alacak, sevindirici sevincinizi paylaşacak insanlar çıkıyor. Beklediğiniz bir haber ya da gelişme de bu kalabalık ortamın içinde gündeme gelebilir. Önünüzdeki dönemde hem aile hayatınızda hem de sosyal çevrenizde hareketli, bereketli ve güzel gelişmelerin yaşanacağını söyleyebiliriz burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir kadın silüeti görüyorum ben. Hanenin içine doğru bakıyor ve duruşu oldukça dikkat çekici. Bir kadın enerjisi bu. Vücut kısmı adeta ters kalp şeklini almış. Görüyor musunuz? Duyguların tamamen bitmesini anlamına gelmiyor. Bu daha çok içinde biriktirilmiş kırgınlıkları, söyleyemeyen sözleri ve çözüme kavuşmayı bekleyen duygusal bir konuyu aslında simgeliyor. Haneye doğru baktığı için bu mesele büyük ihtimalle aile içinde ya da çok yakın çevrede yaşanacak bir konuşmayla netleşecek gibi görünüyor. Figürün altında başka bir sembolün olması ise bu kişinin tek bir konuya odaklanmadığını, aklının ve kalbinin aynı meseleyle meşgul olduğunu gösteriyor. Tek bir konuya odaklı. Beklediği bir haber, yapılmasını istediği bir konuşma ya da çözülmesini arzuladığı bir durum bu. Olumsuz bir enerji değil, aksine bir süre içe atılmış duyguların artık açığa çıkacağı ve samimi bir konuşmayla birlikte kırgınlığın geride bırakılacağı bir dönemi işaret ediyor. Haneye bakan bu figürde dediğim gibi çözümün yine aile içinde ya da yakın çevreden gelecek destekle gerçekleşeceğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi ben şöyle geldiğimde sanki bakın şurada yine hanenin iç kısmında bu. Tam hanenin ortasında kalıyor. Yine bir figür ve bu figürün elinde bir şey var ama büyüyen bir şey bu. Yani büyüyen bir figüre dönüşüyor. Elinde ama onun neredeyse onun boyunda çok büyük bir kısmet bu. Arkadaşlar elinde tuttuğu şey. Yani hemen hemen kendine yakın bir şey bu. Elinize geçecek hayırlı bir fırsatınız zamanla daha da büyüyeceğini hissettim burada. İlk etapta küçük bir gelişme ile başlayabilir ama ardından bereketlenerek çok daha büyük bir kazanca, mutluluğa ya da başarıya dönüşebilir. Özellikle iş, para, kariyer veya beklediğiniz önemli bir haberle ilgili güçlü bir açılım bu. Çünkü figürün hanenin tam ortasında belirmiş ve elinde. Kısmetin doğrudan size ve ailenize ilgilendireceğini söyleyebilirim burada. Bereket getirecek, yüzleri güldürecek bir gelişme var. Elindeki kısmeti bırakmıyor, sımsıkı tutuyor. Bu da gelecek fırsatın kalıcı olacağına ve kolay kolay elinizden çıkmayacağını işaret ediyor. Ancak bu fincan enerjisi, fincanın taban enerjisi oldukça güçlü duruyor burada. Sabırla beklediğiniz bir konu büyüyerek size geri dönebilir arkadaşlar.
Kısmetiniz her geçen gün biraz daha güçleniyor ve olgunlaşarak tam zamanında karşınıza çıkacak gibi duruyor. Neredeyse boyunuzu aşmış gibi duruyor bu kısmet. Çok güzel yüzen balıklarımız var arkadaşlar. Balık sembollerimiz mevcut. Bakın şurada görüyor musunuz? Balık sembolleri. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi balık sembolü ama bakın fincanımıza çıkan ünlem işareti tabağınızın tam ortasında da çıktı. Görüyor musunuz? Tam ortasında bir ünlem işareti bu. Şimdi balık falda her zaman bereketi, bolluğu, kısmeti ve maddi manevi güzel gelişmeleri temsil ediyor. Elinize geçen hayırlı bir kazanç, sevindirici bir fırsat ya da uzun zamandır beklediğiniz bir kısmeti artık size oldukça yakın. Çünkü hanenin içinde bu balık. İlginç bir ayrıntı dersek ünlem işaretinin yine bu balığın tabağın tam ortasında, balığın yanında yeniden belirmiş olması. Hem fincan hem de tabakta çıkıyor olması fincanın fincanla birlikte tesadüf olmadığını düşünüyorum ben. Evrenden gelen güçlü bir uyarı arkadaşlar. Çok önemli bir gelişmenin altı 2 kez çizilmiş. Çok dikkat edin. Ünlem işareti önünüzdeki günlerde alacağınız önemli bir habere, dikkat gerektiren bir karara ve hayatınızın yönünü değiştirebilecek bir fırsat işaret. Sembolle yani bu balıkla birlikte çıkması ise bu gelişmenin kısmet ve bereketle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben. Hem fincan hem de tabakta aynı mesajı veriyor bize. Çünkü ikisi de fincanın ortasında, bu da tabağın ortasında belirdi. Önemli ve hayırlı bir gelişme var. İşaretleri arkadaşlar doğru değerlendirin. Acele etmeden ama fırsatları da kaçırmadan ilerleyin. Çok güçlü ve olumlu enerji aldım ben. Daha da devam etmek istemiyorum ben bu fincanı. Çünkü çok güzel. Tabağı falan arkadaşlar. Evet. Harfler var arkadaşlar. Harflerimiz de belirmiş. Fincanın en dip kısmında şurada bir soru işaretimiz var. O da çok önemli değil gibi duruyor. Yani bu fincanın farklı bölgesinde, en uç kısmında, tabağımızın en uç kısmında belirmiş. Soru işareti bence çok da sıkıntı değil gibi geliyor. Neden? Çünkü etrafı evet kalabalık ama çok da aydınlık canlarım. Yani onun için bana çok bir sıkıntılı gibi gelmedi bu soru işareti. Çünkü tabağın en uç kısmında cevabı çok yakında ortaya çıkacak bir merakı, kısa süreli bir belirsizliği gösteriyor. O çok önemli değil. Çünkü en kenarında bu aklınızı kurcalayan konunun hayatınızın merkezinde kalmayacağını, zamanla netleşeceğini anlatıyor. Bu haberin gecikmesi ve görüşmenin sonucunu beklemek ya da acaba ne olacak dediğiniz bir konu olabilir sadece. Şimdi ünlem işaretiyle birlikte ünlem işareti tam ortadaydı arkadaşlar. Dikkat bakın lütfen. İkisini birlikte düşünürsem kafanızdaki soru işareti cevap bulacak. Ardından sizi şaşırtacak önemli bir gelişme yaşanacak gibi duruyor diyebiliriz burada. Aksine kısa süre içinde cevabını alacağınız ve içinizi rahatlatacak bir konunun habercisi olarak görüyorum. Biraz sabırla taşlar yerine oturacak ve belirsizlikler ortadan kalkacak diyebiliriz arkadaşlar buna. Yani falımın sonuna geldim arkadaşlar. Bugün fincanımızın ve tabağınızın birbirini destekleyen çok güçlü mesajlar aldık buradan.
Güzel sembollerin, açılan yolların, kısmetlerin ve hayırlı haberlerin en güzel şekilde hayatımıza yansımasını dilerim. Yollarımızı kendi hayatımıza ve niyetlerinize göre değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekleri hayırlı zamanda nasip olsun. Sağlık, huzur, bereket ve mutluluk sizinle olsun diyorum. Bir sonraki fal yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Öncelikli olarak tüm beni dinleyen, izleyen takipçilerime ve kanalıma yeni gelen, dinleyen izleyicilerime kendinize çok iyi bakın diyorum efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.